Son zamanlarda yapay zeka dünyasında beni en çok heyecanlandıran yeni özelliklerden ya da özellik demeyeyim de yeni gelişmelerden bir tanesi GVFX'i anlatacağım size bu videoda. Nedir bu GVFX peki? Generative Visual Effects anlamına geliyor. Yani filmlerde izlediğimiz görsel efekt, VFX'in yapay zeka destekli haline GVFX diyoruz. Daha çok yeni bir kavram, daha birçok kişi duymamış bile olabilir. Fakat yakın gelecekte bolca duyacağız bu terimi. Sinema, dizi, hatta kendi video projelerinizde bile kullanabileceğiniz harika bir teknoloji bu. GVFX kısaca bilgisayarların ve yapay zekanın gücünü kullanarak yaratılan görsel efektler diyebiliriz. Diyelim ki bir film sahnesinde dev bir ejderha uçurmanız gerekiyor veya antik bir şehri yeniden canlandırmak istiyorsunuz. İşte GVFX tam da burada devreye giriyor. Bu teknoloji öğrendiği binlerce görüntü ve video üzerinden yeni ve inanılmaz gerçekçi veya tamamen fantastik sahneler oluşturabiliyor. Peki GVFX'i neden kullanmalıyız? Öncelikle hız ve verimlilik. Eskiden saatler hatta günler süren görsel efektleri saniyeler içerisinde sadece prompt yazarak oluşturabiliyoruz. Hatta şimdi sizinle küçük bir sırrımı paylaşacağım. Yıllar önce bakın 2009'da YouTube'a yüklediğim birkaç tane video var. O zamanlar 3D Studio Max'i ve After Effects'i böyle yeni öğrenmeye başladığım dönemler ve birkaç tane böyle örnek çalışma yapmışım. Mesela şöyle bir araba patlama sahnesi yapmışım o zamanlar. Bir meteor geliyor, araba ya da bomba işte düşüyor ve patlıyor. Bunlar işte hep After Effects. Bu gerçi 3D Studio Max değil, After Effects. Böyle bir deneme yapmışım. 3D Studio Max'i kullanarak da FX eklentisiyle birlikte şöyle bir patlama yapmışım. Araba olan da overlay katmanıyla aslında patlamayı arabanın üzerine ekliyorum. Fakat bunda ise patlamayı sıfırdan yapmıştım. Bir haftam falan almıştı belki. Yani öğrenmesi, yapması, uygulaması, denemesi, doğru sonuca ulaşması vesaire. Fakat şimdi ekranda gördüğünüz patlama sahnesini ise sadece ve sadece 1 dakikada falan yaptım arkadaşlar. GVFX'i kullanarak. Hızın dışında maliyet konusunda da müthiş bir tasarruf sağlayacak tabii ki bu. Özellikle çok büyük bütçesi olmayan kısa filmciler, bağımsız film yapımcıları artık filmlerine çok kolay bir şekilde görsel efekt ekleyebilecekler. Ya da dijital içerik üreticileri videolarını çok daha enteresan, kreatif hale getirebilecekler. Özellikle İnşaat ve Sarı Kola videolarından tanıdığınız çok sevgili ve çok yetenekli bir kardeşim var. Umutcan Çelikiş'in yeni videosunda bu yöntemi kullandı. Bugün arada beni abi ya dedi bunu nasıl yapabilirim anlattım ona, hemen kullanmış. Şöyle bir şey yapmış, videonun tamamını izletmeyeyim de şimdi. Bakın şu kısımda burada GVFX yöntemini kullanarak aslında zaten çok güzel olan videolarına daha da enteresan ve fantastik bir hava katmış. Buradan da Umutcan'a selam olsun, mutlaka kendisini takip edin. Şimdi bunu yapabileceğimiz şu anda 3 tane çok iyi site var. Çok iyi yapay zeka aracı var. Bunlardan bir tanesi Runway, bir diğeri Luma, bir diğeri ise Kling. Fakat Runway bunların arasında en iyisi diyebilirim. Özellikle GVFX konusunda. Bu siteleri uzun anlatmayacağım size. Zaten bunlarla ilgili zibilyon tane videom var kanalımda. Burada en çok kafanıza takılan şey şu olabilir. Ya biz bu promptları nasıl yazacağız? Bunun için de bugün oturdum 3-4 saat harcadım. Luma, Runway ve Kling'in user guide'larını yani kullanım kılavuzlarını araştırdım, indirdim, onları düzenledim, Word dokümanları haline getirdim ve kendi GPT modelimi hazırladım arkadaşlar. Video Prompt Master olarak bulabilirsiniz ChatGPT'den ve sizler de kullanabilirsiniz. Aşağıya açıklama kısmına linkini de bırakacağım zaten. Bu arada prompt'a girdiğiniz zaman sol taraftan tıklayıp GPT'yi gözden geçire tıklayıp buradan yıldız verirseniz çok sevinirim. Buradan herhangi bir maddi kazancım yok, sadece listeye girsin en azından bir prestij olacaktır. Mesela ben Adana Büyüksaat Kulesi videosuna işte farklı böyle görsel efektler, GVFX'ler ekledim. Onu da şöyle yaptım. Buradan Attach'a geliyorum. Büyüksaat Kulesi fotoğrafını yükledim. Bir şey dedim. Dev bir sarmaşık bu kulenin çevresini sarsın. Bunu gerçekçi tarzda bir video haline getirmek istiyorum. Yolladım promptumu. Şimdi GPT ilk olarak size şunu soracak arkadaşlar. Hangisini yapmak istiyorsunuz? Luma mı, Kling mi ya da başka bir araç mı? Burada Runway olarak da sorması lazımdı. Burada bir hata olmuş. Hataları görürseniz bana yazın bu arada. Runway yazıyorum. Ve Runway'e uygun bir şekilde, Runway'in belli bir şablonu var çünkü. Uygun bir şekilde arkadaşlar bana promptu yazdı. Aldım bu promptu. Runway'e geliyorum. Buradan Gen 3 Alpha Turbo'ya geleceğim. Bunu ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Gen 3 Alpha çok daha iyi. Fakat ücretli ve çok pahalı aslında Runway. İnanılmaz kredi yiyor. Gen 3 Alpha Turbo'yu kullanacağım ben. Buraya Büyüksaat Kulesi fotoğrafını yüklüyorum. Runway sadece 16'ya 9 üretim yapıyor bu arada. Aklınızda olsun. Luma ve Kling'de ise dikey üretebiliyorsunuz. O yüzden bu da 16'ya 9 bir fotoğraf değil. Şöyle içine croplamam gerekiyor bunu. Şöyle yapayım ve GPT'de oluşturduğum promptu buraya yapıştırıyorum. Buradan da saniyeyi seçiyorum. 5 saniye yeterli. 10 saniye yaparsanız daha fazla krediniz gider. Ve generate diyorum. Gen 3 Alpha Turbo çok hızlı üretim yapıyor. Yani en hızlı video oluşturan aslında yapay zeka diyebilirim. Şu anda herhangi bir hızlandırma yapmıyorum ve yüzdelik olarak nasıl ilerlediğini görüyorsunuz. Ve videomuzu oluşturdu. Bakalım. Her seferinde bu arada mükemmel sonuçlar alamıyorsunuz, onu söyleyeyim. Tekrar denemeniz gerekebilir. Bakalım ne yapmış.
Medusa'ya döndü Büyük Saat Kulesi. Yani kulenin nerede olduğunu anlamış. Evet, kulenin etrafından böyle aşağıya doğru sarmaşıklar gelmiş ama çok kötü. Tekrar denemem lazım. Şimdi kredilerimi harcamayayım. Ben onun yerine önceden yaptıklarımı göstereyim size. Bakın burada bir sürü deneme yaptım. Mesela iyi olanlar şu iyiydi. Bakın şöyle de bir prompt yazmışım. Ekranı durdurup bakabilirsiniz dilerseniz. Bu mesela gayet güzel oldu. Şöyle bir deneme yaptım. Bu da hiç fena olmadı. Buradaki promptta şurada yazıyor. Yine alabilirsiniz ekran durdurup. Şöyle Büyük Saat Kulesi'nin arkasından su işte fışkırması gibi bir şey yaptım. Bu da hiç fena değildi. Fakat bunlar iyi olan denemelerim arkadaşlar. Bazılarında ise hiçbir şey yapmadı. Yani yazmama rağmen sadece videoyu hareketlendirdi. O yüzden bir kere daha diyorum, denemeniz lazım. Klink de aynı promptu yazdım ve şöyle şeyler yaptı bakın. Burada sadece videoya çevirdi fakat ben oysaki yine üzerine farklı efektler olmasını istemiştim. Luma şöyle bir şey yaptı. Yani bu da olmadı. Luma ve Klink burada biraz sınıfta kaldı. Runway daha iyi. Fakat Klink bir tanesinde çok iyi sonuç verdi. O da şu araba görselinde arkadaşlar. Şöyle bir arabanın alev almasını istemiştim ve bu şekilde bir sonuç verdi. Bence bu bayağı başarılı oldu. Bunu gerçek bir videoya ekledim bu arada. Şimdi bunları fotoğraf üzerinde yapabiliyoruz. Diyeceksiniz ki bunları gerçek videolarda nasıl yapacağız? Gerçek videoya ancak şöyle yapabilirsiniz. Videonuz akarken bir yerden export frame, yani bir kare alacaksınız. Şimdi hemen onun örneğini de yapıyorum. CapCut'a geldim. Şöyle bir araba videosu var bakın. Şurada zoom out çıkıyor mesela. Şimdi bak şöyle aksın bir video. Aksın. Şurada geriye çıktığında bu videonun geri kalanını ben siliyorum. Tek bir kare olarak çıktı alacağım. Bunun içinde CapCut'ta şöyle bir özellik var. Muhtemelen çoğunuz bilmiyorsunuz. Yukarıdaki 3 çizgiye tıklıyoruz. Buradan hareketsiz çerçeveleri dışa aktarın diyor. Buraya geldim ve araba frame dedim mesela. Bakın buradan PNG ya da JPEG olarak dışarı çıktı alabilirsiniz aynı görüntüyü. Bu dışa aktardığım araba resmini yüklüyorum ve diyorum ki bir anda alev almasını istiyorum. Buna göre bir prompt yazar mısın? Promptumuzu yazdı. Aldım promptu. Geldim runway'e attım arkadaşlar ve generate diyorum. Bu arada bunu yaparken evet, Klink'in verdiği sonuç buydu. Dediğim gibi çok başarılı yaptı bunu Klink gerçekten. Luma şöyle bir video haline getirdi. Bayağı bir saçmadı. Ama tekrar denersem belki de Luma daha iyi sonuç verecek. Bunu bilemiyoruz. O yüzden de yapay zekada oluşan sonuçlar halen aslında sürpriz. Yani beklentimizin dışında sonuçlar oluyor. Çok müdahil olamıyoruz şu aşamada. Evet, Runway yapmış, bakalım ne yapmış. Gördüğünüz gibi yapamamış. Onun yerine önceden yaptığım vardı. Onu alayım. İndirdim ve bunu CapCut'a atıyorum arkadaşlar. Az önce videonun son kısmını kesmiştim ya. Bu görsel aslında oradan devam ediyor. O yüzden birbirini tamamlayacak. Bakın şöyle geldiğimde tabii çözünürlük. Evet, Runway'in ürettiği görüntüde bu arada kenarlardan şöyle kalmış siyahlık. Onları şöyle yapmam lazım. Evet, şöyle bir şey oldu. Şimdi videomuz burada akıyor. Böyle bir zoom out olacak ve ondan sonra runway devreye girecek ve arabamız patlayacak. Evet, bunu ben 10 saniye yapmışım yanlışlıkla bu arada. Bayağı güzel akıyor. Bayağı araba yandı. Gerçekçi bir patlama sahnesi oluşturduk gördüğünüz gibi. Şimdi bazıları şunu düşünebilir. Ya abi ben Blender'ı falan boşuna mı öğreniyorum, Unreal Engine'ı? Hayır arkadaşım, boşuna öğrenmiyorsun. Tabii ki onların yeri farklı. Profesyonel işlerde tabii ki 3D CGI'cılar, VFX'çiler mutlaka iş yapacaklar. Çünkü yapay zeka üretilen görseller şu anda bir kere kontrollü değil. İstediğimiz sonuç biraz şansa kalmış. Ayrıca yüksek çözünürlüklü değil. Herhangi bir revize gelirse onu yapamazsınız. Bir daha sıfırdan üretmeniz lazım. Ayrıca 3D program bilmenin mantığı çok başka bir şey. O mantıkla bunu bir araya getirirseniz çok daha kreatif işler yapabilirsiniz. GVFX böyle bir şey. Dediğim gibi GPT'mi kullanabilirsiniz. Aşağıya açıklama kısmına bırakıyorum. Puan vermeyi unutmayın arkadaşlar. Geri bildirimlerinizi de bekliyorum. Abi şunu şöyle dedim, bana şöyle yanıt verdi diye. Ki ona göre düzeltmeler yapayım. Daha çok yeni çünkü bugün yaptım. Bu videonun sonuna geldik. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.